Herkese merhaba. Bugün sizlerle farklı dinlerin ölüm ve ölümden sonraki yaşam hakkındaki inanışlarına göz atacağız. Ölüm, insanlığın en büyük bilinmezliklerinden biri. Peki bu dünyadan ayrıldığımızda ne olacak? Yok mu olacağız, başka bir bedende mi doğacağız? Yoksa sonsuz bir cennete mi gideceğiz? Bu sorular binlerce yıldır farklı dinlerin ve inanışların temel taşlarından biri oldu. Hristiyanlık, İslam, Hinduizm, Budizm, Yahudilik ve diğer inanç sistemleri ölümden sonraki yaşamı nasıl açıklıyor? Ruh nereye gidiyor, hangi aşamalardan geçiyor? Bugün dünyadaki büyük dinlerin bu konuya nasıl yaklaştığını keşfedeceğiz. Bazıları bir mahşer günü ve hesaplaşmadan, bazıları reenkarnasyondan, bazıları ise tamamen farklı bir boyuttan bahsediyor. Hazırsanız ölüm ötesine dair ilginç ve şaşırtıcı inanışlara birlikte göz atalım. Roman dini. Eski Yunanlılar kötü insanların öldüğünde yer altında bulunan cehenneme benzeyen ve Hades'in yönettiği Tartarus'a, iyi insanların da tanrıların yaşadığı Olimpos dağında bulunan ve cennete benzeyen Elysium'a gittiklerine inanırlardı. Elysium'da bulunanları sonsuz ve zevk dolu bir hayat bekliyor derler. Tartarus ise karanlık bir çukurdur ve insanların ruhları orada sonsuz bir acıya mahkum edilirdi. Titanların Savaşı filmini izleyerek bu konuda daha çok bilgiye de sahip olabilirsiniz. Epikurosçuluk. Bu din Hristiyanlıktan 300 yıl kadar eskidir ve bugün Yunanistan'ın ve dünyanın başka yerlerinde çok az insan bu dine inanıyor. Diğer dinlerin aksine bu dinde birden çok tanrıya inanılır. Bu dine inananlara göre ölümden sonra hayat yoktur. Bu yüzden cennet veya cehennemden bahsedilmez. Bir kişi ölürse onun ruhunun eridiğine ve yok olduğuna inanırlar. Bu yüzden insan yaşarken eğlenmelidir ve yaşamaktan zevk almalıdır. İnsanlar tanrıların ve ruhların tamamen atomlardan oluştuğuna inanırlar. Bahai. Bahailik yaklaşık 7 milyon kişiden oluşan bir dindir. İnananlar bir insanın ruhunun sonsuz ve güzel olduğunu düşünürler. Kendi özel tanrısı olan diğer dinlerin çoğundan farklı olarak Bahai, dünyadaki diğer tüm dinlere kendini göstermiş bir tanrıya inanır. Bahailikte tüm dinler birdir. Bu dinde cinsiyet eşitliğine, hoşgörüye, bilime, gelişime, teknolojiye sıkça rastlanıldığı gibi ırkçılık, önyargı gibi olumsuz şeylerden uzak durulur. Bahailer için 19 sayısının bir kutsallığı vardır. Diğer dinlerle karşılaştırdığımızda günümüze en uygun ve modern din olarak da görülebilir. Jainizm. Bu dinin merkezi Hindistan olmakla birlikte dünyanın birçok yerinde bu din hakimdir. Jainizm'e inanan yaklaşık 4 milyon kişi birçok tanrının varlığına ve reenkarnasyona inanır. Kötü karmanın önüne geçerek kurtuluşa ermeye çalışırlar. Kurtuluşa ulaşamayan insanlar yeniden doğuş döngüsünde devam eder ve bazıları yeniden doğumda önce 8 cehennemde acı çekmek zorunda kalabilirler. Kurtulmuş ruhlar ise Tanrı'nın yanında yer almaya hak kazanırlar. Sadece kendi dinlerine inananların ölümsüz olacağını söylerler. Şintoizm. Japonya'nın yerel dini olan Shinto, tarih öncesi çağlardan kalma animistik inanç şekillerinin Taoist, Budist ve Konfüçyüsçü unsurların da etkisiyle antik çağlarda şekillenmeye başlayan modern biçimidir. Shinto ile ilgili eski bazı Japon efsanelerine göre ölüler bir nehirle yaşayanları ve ölüleri ayıran Yomi adlı korkutucu bir yeraltı mekanına gelirler. Yomi, Yunan tanrısı Hades'e çok benzer. Bu dine mensup insanlar Kami adlı ruhlara ve eski tanrılara inanırlar. Shinto'ya göre insanlar doğal olarak saftır ve bazı ritüelleri uygulayarak da bu saflıklarını muhafaza edebilirler. Böylece kötülüklerden uzak kalmış olurlar. Hinduizm. Yaklaşık 900 milyon Hindu, birçok tanrı ve tanrıça aracılığıyla kendini gösteren Brahman adında yüce bir tanrıya inanmaktadır. Ruhun ölümden sonra yeni bir bedende yeniden doğduğu reenkarnasyona inanırlar. Hindular için nihai hedef doğum ve ölüm döngüsünden kurtuluş olan Moksha'ya ulaşmaktır.
Bu ruhsal yolculuk Hinduların ölümden sonraki yaşam inançlarının merkezinde yer alır. Zerdüştlük. Zerdüştler, Ahura Mazda adında bir tanrıya ve tanrıları kadar güçlü olan kötü bir Angra Anayun'a inanırlar. Zerdüştlük takipçileri bir kişi öldüğünde birinin yaşamında ne kadar iyi olduğuna bağlı olarak cennete girebileceğine inanıyor. Herkes Şinvat Köprüsü'nü kullanarak diğer tarafa geçmek zorundadır. İyi bir hayat geçiren insanlar kolaylıkla bu köprüyü geçerler. Ama günahkarlar için köprü döner ve eskin bir ustura kadar daralır. İslamiyet. Yaklaşık 1,5 milyar insan İslamiyet'e inanıyor. Müslümanlar dünya yaşamının ölümden sonraki hayata bir hazırlık olduğuna ve yaşarken bir sınava tabi olduklarına inanırlar. Yaşarken işledikleri sevap ve günahlara göre de ödüllendirebileceklerini veya cezalandırılacaklarını düşünürler. İslam inanışına göre öldüklerinde sadece fiziksel yaşam son bulacak ve İsrafil sura üfleyene kadar da dirilmeyi bekleyeceklerdir. Kıyamet koptuğundaysa herkesin hesap vereceği ve Sırat Köprüsü'nden geçebileceklerin cennete, geçemeyenlerin de cehenneme gideceklerine inanırlar. Aztekler. Aztekler 100'den fazla tanrıya inanırlar. Tanrılarını yaşattırmak için de çocuklarını tanrıya kurban ederlerdi. Bu din Aztek takvimi tarafından dikte edilen çok sayıda festivale sahipti ve insanlar birçok tanrı veya tanrıçaya inanmışlardı. Aztekler öldüklerinde hayatlarını bu 3 yerden birine gideceklerine inanıyorlardı. Mitlan, Tlalocan veya Güneş. Boğulanların Tlalocan'a gittiklerine ve korkunç nedenlerden ölenlerin Mitlan'a dönüştüğüne inanıyorlardı. Hristiyanlık. Neredeyse dünyadaki her 3 insandan birisi Hristiyandır. Hristiyanlar ölümün insan varlığının sonu olmadığına inanırlar. Hristiyanlar da Müslümanlar ve Yahudiler gibi ölümden sonra cennet ve cehenneme gitmeye inanırlar. İncil'de cennet ve cehennemin referansları var. İsa Mesih'i takip etmeyen ve iman etmeyenlerin sonuçta cehenneme döneceği, kurtuluşa kavuşacak olanların cennete gideceği açıkça belirtilmektedir. Başlangıçta Hristiyanların çoğu cesedin gömülmesini istemişlerdir. Ancak günümüzde hem ölü yakma hem de mezarlık Hristiyanlar tarafından uygulanmaktadır. Budizm. Budistlere göre hayat bir yolculukken ölüm ise yeryüzüne geri dönmektir. Reenkarnasyona inanan dinlerin çoğunda ölen birinin bir sonraki reenkarnasyona veya nirvana'ya nasıl ulaşacağı konusunda farklar olsa da genel olarak bir kişinin bu yaşamdan sonra nereye gideceğine dair benzer bir fikirler vardır. Budizm'e göre aydınlanmaya kavuşan bir Buda, bireyin acı veya arzuların bulunmadığı en mükemmel barış ve mutluluk devleti olan Nirvana'ya giren tek kişidir. Nirvana'yı başaramayanlar ölümlerinden hemen sonra yeniden doğar. Burada başka bir vücut alırlar. Yahudilik. Yahudilik öncesi İbranilerde insanın öldükten sonra yok olduğuna dair herhangi bir inanç yoktur. Aksine insan öldükten sonra diğer ölülerin gittiği yer olan Şeol'e gitmektedir. Bu tabir Babil dinindeki Arallu ile büyük benzerlik gösterir. Otantik bir İbrani kelime olan Şeol ismi Tanah'ta 66 defa geçmektedir. Ölümden sonraki yaşam kimine göre bir yeniden doğuş, kimine göre sonsuz bir ödül veya ceza, kimine göre ise sadece bir bilinmez. Farklı dinlerin bu konuya bakış açısı değişse de ortak bir nokta var. İnsanlık ölümün ötesinde bir şeylerin olduğuna inanmak istiyor. Belki de bu inanç hayata anlam katıyor. Davranışlarımızın bir karşılığı olacağı fikri iyiliği seçmemize sağlıyor. Ya da ölüm sonrası bilinmezi kabullenmek bizi bu dünyada daha bilinçli ve mutlu olmaya teşvik ediyor. Peki ya sen ne düşünüyorsun? Ölümden sonra bir yaşam var mı? Yoksa her şey burada mı bitiyor? Fikirlerini yorumda paylaşmayı unutma. Gördüğünüz gibi farklı dinlerde ölümden sonraki yaşam inançlarını araştırmalarımıza dayanarak sizlerle paylaştık. Bu ve buna benzer sıra dışı konular hakkında bilgi edinmek istiyorsanız videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.